Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş babet patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz normal patiklik iplerden kullandım. Rengim krem. Şişlerimizi 3 numara. Bu defa bu misinalı şişlerle yapacağım hanımlar. Artık elimin alışması gerekiyor. Bir türlü kullanamıyordum. Artık kullana bir şekilde elime alıştıracağım. Şişlerim böyle 3 numara. Dileyen böyle uzun 2 şiş ile de yapabilir. Böyle şişlerle de yapılabilir. Hemen modelimi göstereyim. İşte modelimiz bu şekilde. Çok zarif, çok şık bir model oldu. Hem çok kolay hem güzel, şık, zarif bir model. Gelin patiği olarak da kullanılabilir. Hanımlar, patiğimizin tabanı bu şekilde. Arka bölüm böyle. Hiçbir yerinde dikişimiz yok. Başlıyoruz ve bitiriyoruz hanımlar. İp kırma, ip ekleme olayımız asla yok. Patiğimizi boğaz kısmından başlıyoruz. Topuk kısmında bitiriyoruz. Bu şekilde yapacağız. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Bilek bölümünden başlayacağız hanımlar. 61 ilmek atacağız. Öncelikle krem ipimin ucunda şöyle 60-70 santim kadar bir ip bıraktım. 61 ilmek atacağım hanımlar bu bölüme. Şöyle. Normal. Başlıyoruz. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmeğimizi attık bile. Bu şekilde toplam 61 ilmeğimizi atalım, gelelim. Evet hanımlar, toplam 61 ilmeğimi attım ve geldim. Hemen şuraya şöyle bir tane düğüm atacağım. Başlangıç ipimizi ana ipime şöyle bağlayacağım. Kenarımız sağlam olsun diye. Ve bu fazla gelen ipimin ucunu şöyle kesiyorum. Şimdi hanımlar, bu bölümde, şu bilek bölümünde haroşa örgü yapacağız. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bu aşamada hanımlar şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi, yani haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bu bölümde haroşa örgü yapıyoruz. Artırma işlemi falan yok hanımlar burada. Bu şekilde ilmeklerimi böyle haroşa olarak öreceğim. Hepsini düz örüyorum. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizi böyle haroşa olacak şekilde örelim, gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi şöyle geri dönüyorum. Bu misinalarla dönmekte zor oldu. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer ki sol tarafta kalıyorsa ön yüzdeyiz demektir. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Yapacağımız işlem şu: yine haroşalara devam edeceğiz hanımlar. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar öreceğiz. Arka yüzde yine bu şekilde haroşa olarak öreceğiz. Böyle haroşamıza devam edeceğiz. 61 ilmek üzerinden örüyoruz. Henüz artırmalarımızı yapmıyoruz. Dediğim gibi bakın, burada bir diş haroşamız oldu. Burada 3 diş haroşamız olana kadar patiğimizin bu bilek bölümünü örelim, gelelim hanımlar. Evet hanımlar, bu bölümde bakın 3 diş haroşam olana kadar ördüm. Bakın şu 1, 2, şu da 3. haroşam. Şimdi hem modelimizi kuracağız hem artırmalarımızı yapacağız. Yanlara 20'şer ilmek haroşamızı ayıracağız hanımlar. Patiğimizin şu kenarlarında 20'şer ilmek haroşamız var. 20 ilmek haroşamız patik bitene kadar haroşa olarak örülecek. Önce şu sol kenardan bir ayıralım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. Hemen şurayı hanımlar bir ip takacağım. Belli edelim haroşa olan yeri. Şöyle. Burayı belli ettik. Şimdi ilk 20 ilmeğimi öreceğim haroşamı. Sonra artırmaları yapacağız hanımlar. Şöyle alıyorum. İlk 20 ilmeğimi öreceğim. Bu 20 ilmek haroşalar kenarlarda patik bitene kadar haroşa olarak örülecek. Şu 4. ilmeğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kenardaki 20 haroşamı ördüm. Şimdi hemen modeli yapmaya başlayacağız. Toplamda hem modelin tabanını oluşturmuş olacağız hem de artırma yapacağız. Toplamda burada 11 tane modelimiz var. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yapacağımız işlem şu: 20 haroşamdan sonra bu öndeki ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkaracağım. 1 ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Aynı ilmeğin içinden 1 ilmek daha çıkartıyorum. 1 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttık. Model aralarında birer ilmek tersimiz var. 1 ilmek ters örüyorum.
Şimdi ikincisini yapacağım. Yine bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracağım. İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Bu şekilde. Model arasında bir tersimiz var. Şimdi bir diğer modelimi yapacağım. Bir ilmeğin içinden şöyle 3 ilmek çıkarıyorum. Model arasında bir tane tersim var. Yeniden bir ilmeğin içinden şöyle 3 ilmek çıkartıyorum. Model arasında bir ilmek tersim var. Tekrardan bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Bir tane ters örüyorum. Yeniden bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Devam ediyorum. Yine burada bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmeğin içinden bu şekilde 3 ilmek çıkartıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Yeniden bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Bir tane ters ördüm. Tekrardan bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Bir ilmek ters ördüm. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Buranın içinden de yine 3 ilmek çıkarttım. Artık bu ayırdığım bölümü çekiyorum hanımlar. Kalan 20 haroşa ilmeğim haroşa olarak örülüyor. Modelimizin ilk sırasında hem modelimizin tabanını oluşturduk hem de artırmalarımızı yaptık. Bir kere daha artırma yapılacak. Onu da birazdan göstereceğim size. Ön yüzde modelimizi bu şekilde tamamladık. İlmek sayılarımız arttı. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde 20 ilmek haroşam yine haroşa olarak örülecek. Bu haroşalar model dediğim gibi, az önce de söylediğim gibi model bitene kadar yine haroşa olarak örülüyor. Sayarak gidelim. 4, 3 daha 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 haroşamı ördüm. Ön yüzde bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartmıştık. Şimdi arka yüzde bu 3 ilmeğimi ters örüyorum. Model aralarında bir tane düz örüyorum. Ön yüze ters düşüyor hanımlar. Bu 3 ilmeğimi ters örüyorum. Aralara bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmeğimi ters örüyorum. Arka yüzde aralardaki bir ilmeğimi düz ördüm. 3 ilmek ters örüyorum. Aradaki bir ilmeğimi düz ördüm. 3 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. 3 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz. 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 3 tane ters, bir tane düz. 3 tane ters örüyorum. Artık model bitti. Kenardaki 20 haroşama geldim. Bu haroşalarımı da sıra sonuna kadar yine haroşa olarak örüyorum. 20 haroşamız devam edecek. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde yine 20 haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Şimdi 20 haroşamı öreceğim. Haroşalarımızı örüyoruz. Zaten haroşalı bölüm belli. Şu modelli tarafa kadar. Bakın yeri burada. Buraya kadar haroşalarımı öreceğim. Bakın haroşalarımı ördüm. Burada 3 ilmek düzüm vardı. Bunu yine ön yüzde 3 düz olarak örüyorum. Yanındaki bir ilmeğimi ters örüyorum. Tekrardan 3 ilmek düz örüyorum. Bir tane ters ilmekleri bu orta bölümde gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 düz, bir ters. 3 düz, bir ters. 3 düz, bir ters. 3 düz, bir ters. Devam ediyorum. Yine 3 ilmek düz, bir ters, 3 düz, bir ters, 3 düz, bir ters, 3 ilmek düz örüyorum, bir ilmek ters, 3 ilmek düz ve bakın son 20 ilmeğime geldim. Bunlar haroşa.
Haroşalarımızı hanımlar yine sıra sonuna kadar haroşa olarak öreceğiz. Sonuncu ilmeğimi yine ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine 20 haroşamı öreceğim. Aradaki ilmekleri de gördüğümüz gibi öreceğiz. Şöyle öncelikle 20 haroşamı öreceğim. Arka yüze sırayı tamamlayıp ön yüze geçtiğimizde tekrar bir kere daha artırmalarımız olacak. Sizlere nasıl yapacağımızı da göstereceğim. Bakın haroşalarımı ördüm. Modelli tarafa geldim. Burada ilmeklerimizi arka yüzde 3 ters gördüğümüz gibi örüyoruz. 1 düz. 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters örüyoruz. 1 ilmek düz. Bu şekilde arka yüzde hanımlar sıramızı tamamlayacağız. Modelli tarafta ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Son 20 ilmeğimizi yine haroşa olarak öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz ve hem artırmaları yapacağız hem de modeli şekillendireceğiz. Yine öncelikle 20 ilmeğimi öreceğim haroşamı. Haroşalarımız haroşa olarak örülecek. Artırmalarımızı da bu sırada yapacağız hanımlar. Öncesinde 20 haroşamı örüyorum. Bu şekilde bakın modelli tarafa geldim. Bu aşamada hanımlar 3 tane düz ilmeğim vardı. 3 ilmeğimin içinden şöyle şişime alıyorum. 3 ilmeğin içinden 1 ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Aynı 3 ilmeğin içinden 1 ilmek daha çıkartıyorum. Yani 3 ilmeğin içinden böylece 3 ilmek çıkartmış oluyoruz. Şimdi artırmamızı yapacağız. Bakın burada bir ters ilmeğim var. Önünde de şöyle bak ilmek arası var. Şurası var. Şöyle arkadan girerek şuradan aldığım ilmeğimi yine aradan aldığım ilmeğimi ters örüyorum. Yanındaki bir tersimi de ters ördüm. Model aralarında böylece artık ikişer tane tersimiz olacak buralarda. İkişer ilmek tersimiz olacak. 2 ters oldu. Şimdi yine 3 ilmeğim var. Bu 3 ilmeğin içinden yine 3 ilmek çıkarıyorum. Şu birinci ilmeğim. İpimi şişime bir kere doladım. Aynı 3 ilmeğin içinden bir 3 ilmek daha çıkartıyorum. Tekrardan arkadan şöyle girerek bu ters ilmeğin aradan şuradan aldığım ilmeğimi bunu ters örüyorum. Yanındaki bir tersimi de yine ters ördüm. Tekrardan 3 ilmeğim var. Bu 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Bakın şeklimizi oluşturduk. Yeniden bakın ters ilmeğim var. Onun önünde şöyle bir ilmek arası var. Şöyle arkadan girerek buradan aldığım ilmeğimi şöyle ters örüyorum. Yanındaki bir tersimi yine ters ördüm. Bir diğer modelimi yapacağım. 3 ilmeğin içinden yine 3 ilmek çıkarttım. Yeniden bakın ters ilmeğim var. Önünde şöyle ilmek arası var. Şöyle arkadan girerek buradaki ilmeği ters ördüm. Yanına bir ilmek daha ters örüyorum. Yeniden model yapacağım. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracağım. Şöyle kaçırdım ilmeğimi. Bisnalı şişler şu an elimde kayıyor gibi hissediyorum. Şöyle 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Yeniden ters ilmeğimin şu önünden tersten örerek bir ilmek artırıyorum. Yanındaki bir tersimi ters ördüm. Tekrardan 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Aralarda bir tersimiz vardı. 2 tersimiz oluyor hanımlar bu aşamada. Şu ilmek arasından şöyle arkadan girerek buraya bir ters ilmek şöyle örüyorum. Yanındaki bir tersimi ters ördüm. Tekrardan 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyoruz. Şöyle. Yine burada hanımlar artırmamızı yapacağız. Şu aradan girerek tersten şöyle buradan aldığımız ilmeği ters örüyoruz. Bir tersimiz yine ters örülüyor. Tekrar 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyoruz. Yeniden şu aradan girerek artırmamı yapıyorum. Bir tersimi örüyorum. Tekrar model kurulumu için 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Şu aradan girerek yine artırmamı yapıyorum. Ters ördüm. Bir tersimi ters örüyorum. Tekrar şu 3 ilmeğimin içinden 3 tane ilmek çıkarttım. Yeniden şu aradan girerek artırmamı yapıyorum. Tersimi ters ördüm. Tekrar son 3 ilmeğim kaldı. 3 ilmeğin içinden yine bu şekilde 3 ilmek çıkartıyorum.
20 haroşamız kaldı hanımlar. Bu haroşalarımızı sıra sonuna kadar örelim. Tekrar arka yüzde yine bu haroşalarımızı örelim. Ön yüz bu modelli tarafa kadar örelim. Arka yüzde buluşalım hanımlar. Evet hanımlar, şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilk 20 haroşamı ördüm. Modelli tarafa geldik. Bu aşamada 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartmıştık. Bu 3 ilmeğimizi ters örüyoruz. Bu defa arada 2 ilmek düz. Bu 2 ilmek düz arka yüzde düz örünce ön yüze 2 ters olarak düşüyor. Bu 3 ilmeklerimizi ters örüyoruz. Aralarda 2 ilmek düzümüz var. Ön yüzde model kurulumu yapmıştık. Arka yüzde modelden sonraki ilk sıramız. Her 3 sırada bir modelimizi tekrarlayacağız hanımlar. 3 ilmek ters örüyoruz. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters örüyoruz. 2 ilmek düz. 3 ters örüyoruz. 2 ilmek düz. Arka yüzde bu şekilde modelimizi yapacağız. 3 tersimi ördüm. Yanına 2 ilmek düz örüyoruz. Modelli tarafı bu şekilde tamamlayalım hanımlar. Son 20 ilmeğimizi de haroşa olarak örelim. Ön yüzde tekrardan ön yüze gelince ilk 20 ilmeğimizi haroşamızı örelim. Modelli tarafta tekrar buluşalım. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi size tarif ettiğim gibi ördüm. Ön yüzde de ilk 20 haroşamı ördüm geldim. Şimdi modelden sonra ön yüzde ikinci sıramız. İkinci sırada yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 düz 2 ters. 3 düz 2 ters. Artık artırma işlemi yok hanımlar. Şişimizde de toplam ilmek sayısı 93 oldu. 3 düz 2 ters olacak şekilde hanımlar ilmeklerimizi örüyoruz. Dediğim gibi ön yüzde model kurulumundan sonraki bu ikinci sıramız oluyor. Modelli tarafta hanımlar ilmeklerimizi yine gördüğümüz gibi örelim. Kenardaki 20 haroşamızı yine haroşa olarak tamamlayalım. Arka yüzde de yine 20 haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzdeyim şimdi. Haroşalarımı ördüm. Modelden sonraki 3. sıramız yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 3 ilmek ters örüyorum. Aralara 2 ilmek düz. 3 ilmek ters örüyorum. Aralara 2 ilmek düz. 3 tane ters örüyorum. Aralara 2 tane düz. İlmekleri bu modelli tarafta orta bölümde gördüğümüz gibi örelim. 3 ters 2 düz olacak şekilde. Kenardaki 20 haroşamızı da yine haroşa olarak örelim. Ön yüzde tekrardan bu ilk 20 haroşa ilmeğimizi örelim. Modelli tarafta buluşalım hanımlar. Evet hanımlar, ön yüzdeyim. İlk 20 haroşamı ördüm. Yine modelli tarafa geldik. Modelden sonra 3 sıra ördük. Şimdi aynı şekilde ilk modeli nasıl yaptıysak aynı modeli tekrar kuracağız. 3 düz ilmeğim var. 3 ilmeğin içinden yine 3 ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde. Aralarda 2'şer ilmek tersimiz var. Yeniden 3 düz ilmeğim var. Üçünü birden alıyorum. 1 ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Aynı 3 ilmeğin içinden 1 ilmek daha çıkartıyorum. Aralarda 2'şer tane tersimiz var. Diğer modelimi yapacağım. Yine 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Aralardaki 2 tersimizi ters örüyoruz. 3 ilmeğin içinden tekrar 3 ilmek çıkartıyorum. Aralardaki 2 tersimiz ters örülüyor. Tekrar 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Aralardaki 2 ters ilmeğimiz ters örülüyor. Bu şekilde modelimizi kuruyoruz. Her 3 sırada bir aynı modeli tekrar ediyoruz. Şimdi arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzde tekrar gördüğümüz gibi öreceğiz. Ve 3. ve son kez arka yüzde tekrar ilmekleri gördüğümüz gibi ördükten sonra, yani 3 sırayı tamamladıktan sonra bu modelimizi kuruyoruz hanımlar. Dediğim gibi artık artırma işlemi de yok. 93 ilmek üzerinden patiğimizi örüyoruz. Gördüğünüz gibi 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Arada 2 tersim var. Yeniden 3 ilmeğin içinden şöyle 3 ilmek çıkartıyorum. Aralardaki 2 tersimi ters örüyorum. Bakın son modelime geldim. Yine buradaki 3 ilmeğin içinden de bu şekilde 3 ilmeğimi çıkarttım. Artık haroşa ilmekler 20 haroşamız sıra sonuna kadar haroşa olarak örülecek. Hem ön hem arka yüzde 20 haroşamız devam edecek. Böylece ikinci modelimizle birlikte kurduk hanımlar. Bakın bu şekilde modellerimizi oluşturmaya başladık. Ben bu patiğimin bu bölümünü hanımlar modelleri saymadım. Şu haroşaları saydım. Şu kenarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diş haroşam olmuş. Bu kenarda ben toplam 16 diş haroşam olana kadar aynı şekilde modelimi yaptım.
Modeli de sayacak olursak bakın şu birinci modelimiz 2, 3, 4, 5, 6. 7. modele geçmişim. 7. modeli toplamadan tabana başlamışım. Modeli de bu sayıda yaptım. Dediğim gibi burada 16 diş haroşa olana kadar toplam ördüm. Şimdi hep birlikte burada 16 diş ya da siz bunu 17-18'de yapabilirsiniz. Daha da büyük yapmak isterseniz bunu artırabilirsiniz. Burada 16 diş haroşamız olana kadar hanımlar patiğimizin bu bölümünü örelim gelelim. Ardından birlikte patiğimizin tabanına geçelim. Evet hanımlar, patiğimizin bu üst bölümünü ördüm ve geldim buraya. 16 diş haroşam oldu burada. 16 diş haroşamı yaptım. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu: bir diş haroşa öreceğiz. İlmeklerimizi bu aşamada şöyle şişime yaklaştırıyorum. Burada ön yüzde bir diş haroşamız görünmesi gerekiyor. Yani şu anda ön yüzdeyim. Sıra sonuna kadar artık model kurmayacağız. İlmeklerimi düz öreceğim. Arka yüzde de düz öreceğim. Haroşa olacak. Burada bir diş haroşa olması gerekiyor. Bu şekilde hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde haroşa olarak örelim. Arka yüzde de yine ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Ön yüzde tekrar buluşalım. Ardından patiğimizin tabanına başlayacağız. Evet hanımlar, ön yüzde ve arka yüzde düz olarak ilmeklerimi ördüm. Bakın buraya bir diş haroşamız oluştu. Şimdi tabanımızı yapacağız. Tabanımızı bu burun kısmından itibaren yapacağız hanımlar. Öncelikle 7 ilmek olarak burundan başlayacağız. Tabanda 15 ilmek olana kadar artıracağız. Sonra 15 ilmek olarak keseceğiz tabanı. Şimdi şişimizde toplam 93 ilmeğimiz vardı. 7 ilmek orta kısma ayırınca geride 86 ilmeğimiz kalıyor. 86 ilmeği de iki kenara eşit olarak paylaştırınca yanlara 43'er ilmek düşüyor hanımlar. Yanlarda 43'er ilmek olunca ortada da 7 ilmek kalıyor. Öncelikle tabanımızı yapabilmek için 43 adet ilmeğimizi öreceğiz hanımlar. 43 ilmek. Bu şekilde 43 ilmeğimizi yine haroşaya devam ediyoruz. Düz olarak örüyoruz buraları. Saydığımızda da 7 ilmek olmuş. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Sağ kenardan 43 ilmeğimi ördüm. Şimdi burun kısmı için bir 7 ilmek daha öreceğim hanımlar. 7 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördüm. Saydığımızdan da bu sol tarafta da yine 43 ilmek kalıyor. Şimdi 7 ilmek daha ördükten sonra geri dönüyorum. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Burun kısmı için ayırdığım 7 ilmeğimi ördüm. Tekrar geri dönüyorum. İpim yine karşı tarafta. 7 ilmekle burada bir diş haroşamız oluştu. Şimdi yan kenarlardan birer birer ilmek alarak bu ilmek sayısını artıracağız. Şimdi tekrardan bu 7 ilmeğimi öreceğim. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Ardından şişimden bir adet ilmeği örerek yine orta kısma ekliyorum. Ortada bu defa 8 ilmek oldu. İlmek ekledikten sonra geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki 8 ilmeğimi öreceğim. Bakın şu 3. ilmeğim. 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi de bu kenardan bir ilmek örerek orta kısma ekliyorum. Ortada 9 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum hanımlar. İpim yine karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu orta kısımdaki 9 ilmeğimi öreceğim. Şu 2. ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şişimden bir adet ilmeği örerek orta kısma ekliyorum. Ortada böylece 10 ilmeğimiz oldu. Bakın burun kısmında oval bir görüntü oluşuyor. Ayak anatomisine de uygun oluyor. 10 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Yine orta kısımdaki 10 ilmeğimi öreceğim. İpim karşı tarafta, ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci, 3. ilmeğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek şişimden örerek ortaya ekliyorum. Ortada 11 ilmeğimiz oldu. Orta kısımda 15 ilmek olana kadar
ortaya böyle ilmekler eklemeye devam edeceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki 11 ilmeğimi öreceğim hanımlar. 5 ilmek olmuş. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şişimden bir ilmeği örerek orta kısma ekliyorum. Ortada 12 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. İpim yine karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki 12 ilmeğimi öreceğim. 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şişimden bir ilmek örerek ortaya ekliyorum. Ortada bu defa 13 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu orta kısımdaki 13 ilmeği öreceğim. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şişimden bir ilmek örerek ortaya ekliyorum. Ortada 14 ilmek oldu. Tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki 14 ilmeğimi öreceğim. 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve bir ilmek şişimden örerek ortaya ekledim 15. Orta kısımda 15 ilmeğimiz oldu. Bakın patiğimizin burun kısmını bu şekilde ördük. Şimdi 15 ilmek olarak tabanımız devam edecek hanımlar. Yanlardan ilmekleri almayacağız, artık kesimler yapacağız. Bu aşamada tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Yani 14 ilmek öreceğiz. 15. de kesim yapacağız. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek ördüm. 15.yi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz hanımlar. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Bu aşamada ikide bir ilmekleri saymaya gerek yok. Taban ile, tabandaki 15 ilmek ile yanlar arasında şöyle bir ayrık görüntü var. Taban bölümü burada kendini gösteriyor. Bu ayrık bölüm taban bölümü oluyor. Burada son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 14 ilmeğimi öreceğim. 15. de kesimimi yapacağım. Bakın son bir ilmeğim kaldı, yani 15. ilmeğim. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek ördüm. Kesimden sonra yine geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 14 ilmeğimi öreceğim. Bakın burada ayrık bir görüntü var. Burada son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek ördüm. Kesimden sonra tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz yine. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi örerken şişimden de ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Tekrar geri döneceğiz hanımlar. Bu şekilde kesimlerimizi yapacağız. 15 ilmek üzerinden tabanımızı böyle oluşturacağız. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol tarafta, buralarda ikişer ilmeğimiz kalana kadar devam edeceğiz. Sağ ve sol tarafta ikişer ilmek kalana kadar. Şimdi hep birlikte bu yanlardaki ilmekler bitene kadar değil, yani sağ ve sol şişimizde ikişer ilmek kalana kadar patiğimizin bu taban bölümünü 15 ilmek üzerinden sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, ben her iki tarafta da ikişer ilmeğim kalana kadar patiğimin tabanını ördüm geldim. Şimdi kesimlerimiz olacak hanımlar bu aşamada. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tabanda son bir ilmek kalana kadar yine öreceğim. Yani 14 ilmeğimi öreceğim. 14 örüyoruz. 14. ilmeğim. 15.yi örerken öndeki iki ilmeği birlikte kesiyoruz. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. Artık burada normal şiş kullanacağım hanımlar. Misinalı şişler yordu biraz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinciyi ördüm. İkinciden sonra öndeki iki ilmeği şöyle kesiyorum hanımlar. Topuk kesimi yapıyoruz burada. Şimdi tabanımda son 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Şu kenardaki son 2 ilmek hariç şuradaki 4 ilmek kalana kadar öreceğim. İlmeklerimi örüyorum. Bakın bu bölümde son 4 ilmeğim kaldı. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Yanındaki bir ilmeğimi normal düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi örerken de şişimden bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Yanlarda birer tane ilmeğimiz kaldı. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım.
Son 2 ilmeğim kalana kadar hanımlar ilmeklerimi öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte kesiyorum. Artık ilmek kalmadı kesilecek. Geri döndüm. İpim karşıda yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi ördüm. Ardından öndeki 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Kenardaki bir ilmek hariç burada son 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın burada son 4 ilmeğim kaldı. Öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de yine kenardaki ilmekle birlikte keserek örüyorum. Böylece hanımlar kesimimizi tamamlamış olduk. Burada da 11 ilmeğimiz kaldı. Normalde 15 ilmek vardı. Kesimler yaptık. 11 ilmek kaldı. Artık patiğimizin şu arka bölümünü, bu bölümünü 11 ilmek üzerinden yapacağız. Yapacağımız işlem şu. Yine ipimiz karşıda, ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Arka bölümü yaparken son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Haroşaya devam ediyoruz ayrıca. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bakın burada sırada kenar ilmek yerlerimiz var. V şeklinde bu bölümde. İlk kenar ilmek yerine giriyorum. Buradan bir adet ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Son 2 ilmeğimi keseceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken geri dönüyorum. Ön yüzde ilmek çıkarıyoruz. Bakın ilk kenar ilmek yerimiz şurada. Buraya girerek bir ilmek çıkarttım. Bu aşamada yapacağımız işlem şu. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Bakın yine son 2 ilmeğim kaldı. İkisini kestim ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek bir ilmek çıkarttım. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kesimimi yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkarıyorduk. Burada yine sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğin iki kanadına birden girdim. Bir ilmek çıkarttım. Patiğimizin arkası hanımlar bu şekilde tamamlanacak. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine kadar devam edeceğiz. Buraya gelene kadar sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Arkasını bu şekilde öreceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü örelim, gelelim. Sonra birlikte patiğimizin kenar oyasını yapalım hanımlar. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz. Şöyle ikişer ikişer toplayarak ilmeklerimi keseceğim. Patiğimiz böylece bitti. Bir de kenar oyası yaptım. Dileyen böyle kenar oyası yapmayabilir. Sade de kullanabilir fakat ben yapmak istedim. Nasıl yaptığımı da sizlere göstereceğim. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine aynı şekilde kesiyorum. Kenar oyamızı hanımlar bunu tığ ile yaptım. Şöyle şişlerimi çıkartıyorum. İlmeğime tığımı takıyorum. Burada tümsek bir görüntü olmasın diye hemen dibine şöyle sık iğne yöntemiyle şöyle bir batıyorum. Bu aşamada hanımlar yapacağımız işlem şu. Bir tane sık iğne yapacağım. Hemen önündeki kenar ilmek yerine batarak şöyle bir tane sık iğnemi yapıyorum. Burada da başlangıç ipimiz vardı. Onu da içinden gizleyerek götüreyim. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Kirpik oluşturacağım. Bu sık iğnenin içine şöyle batarak şöyle sık iğnemle buraya sık iğnemin içine bir tane kirpik oluşturdum. Kirpik oluşturunca hemen sıradaki değil bir sonraki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Şimdi bir diğerini yapalım. Hemen önündeki sık iğnemizi yaparken hemen bir öndeki kenar ilmek yerine girerek sık iğnemi yapıyorum. Ardından 3 zincir çektim. Sık iğnenin içine girerek bir kirpik oluşturuyorum. Bu kirpiğimi sabitlerken de hemen öndeki değil bir sonraki kenar ilmek yerine batıyorum hanımlar. Şöyle kirpiğimi buraya sabitliyorum. Bir diğerini yapacağım şimdi. Hemen önündeki kenar ilmek yerine batarak sık iğne oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak şöyle girerek kirpik yaptım. Ve ardından hemen önündeki değil bir diğer sık kenar ilmek yerine girerek ilmeğin iki kanadına birden girerek kirpiğimi sabitliyorum. Sık iğnemizi yaparken hemen bir öndekine giriyoruz hanımlar. Sık iğnenin içine 3 zincir çekip kirpik oluşturacağız. Şöyle sık iğnenin içine batarak kirpiğimi oluşturdum. Kirpiğimi sabitlerken de hemen önündeki değil bir diğer kenar ilmek yerine batarak böyle sabitliyorum. Bu şekilde 4 taneyi birlikte yaptık. Patiğimizin çevresini bu şekilde ilk başladığımız yere kadar yani buraya kadar dolanıp gelelim hanımlar. Evet hanımlar, patiğimin çevresini
kenar oyamla dolandım geldim. İlk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım. En son buraya bir tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hani gördüğünüz gibi patiğimizi başladığımızdan beri hiç koparmadık, kırmadık, yeniden eklemedik falan. Hani başladığımız yerde patiğimizi bitirdik hanımlar. Bu tarz hani böyle ip kırılmayan patikleri çok seviyorum ben. Daha kolay oluyor çünkü ip kes ekle falan el oyaladığı için çok sevmiyorum ama öyle modellerde sık sık maalesef yapıyorum. Evet bakın patiğimizi bitirdik hanımlar. Patiğimiz şöyle gördüğünüz gibi gayet esnek, ayağı saran hoş bir model oldu. Manken ayakta kendini daha çok gösterecek. Ayağı giyilince böyle modeller çok daha güzel duruyor ayağa oturunca. Şöyle güzelce bir mankenime giydireyim. Ayağımızda da görelim patiğimizi. İşte mankendeki hali de bu şekilde hanımlar. Gördüğünüz gibi ayağı saran güzel, şık, hoş bir patik oldu. Dediğim gibi çeyizlere gelin içinde koyulabilir. Gelin bohçalarını çok güzel süsler. Evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.